Sıradan Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu iki şişle örülen çok kolay ve çok kibar bir dikişsiz patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Şişlerimizle bir kere de başlayıp bir kere de tüm patiğimizi bitirerek tamamlamış oluyoruz. Modelimiz bu şekilde 37-38 ayak numaralarına olur. 36 ayak numarasına da olur. Diğer ayak numaraları için ilmek sayılarında, sıra sayılarında artma eksiltme yapabilirsiniz. İlmek sayılarıyla hiç uğraşmak istemezseniz ayarlamakla sıra sayılarında artma eksiltme yaparak diğer ayak numaralarına da uygulayabilirsiniz. Şimdi yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim: 2 renk patiklik ip kullandım. İplerimi kesmek için makasım var ve 3 milimetre böyle misinalı şiş kullandım. Şimdi mavi rengimle örgüme başlıyorum. Öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Tüm ayak numaraları için 61 ilmek yeterlidir. Şimdi ben ipi boynuma atarak örüyorum ve ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız ve ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız o şekilde bir başlangıç yapabilirsiniz. 61 ilmek atalım. 61 tane ilmeğimi şişime attım. Şu an örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum ve diğerlerini ters olarak örmeye başladım. Böyle son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son ilmeğime kadar geldim. En son ilmeği her zaman düz örüyorum. Kenarlarımız daha düzgün olmuş oluyor. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Her zaman bu şekilde yapıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz olarak örüyorum. İlmekleri böyle ters olarak örmeye devam edelim. Bakın bu şekilde bir diş haroşa sırası oluşturmuş olacağız. Son ilmeğe kadar gidelim. Son ilmeğime geldim. Onu da her zaman düz örüyorum. Düz olarak örmüş oldum. Örgümün ön yüzünde bir diş haroşa sırası oluşturdum. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtiğimde diğer rengimi, krem rengimi bağlayacağım. Şimdi krem rengimize geçiş yaptık. Onunla devam edeceğiz. Örgünün arka yüzündeyiz. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Bu şekilde. Bakın 4 tane ilmeğimi ördüm. Başta ve sonda 4 tane ilmeği krem rengimizle öreceğiz. Bakın diğerini örmeden aldım. 3 tane örüyorum. Dördüncüyü örmeden şişime geçirdim. 3 tane öreceğim. 3 tane ördüm krem rengimle. Dördüncüyü örmeden bu şişime aldım. 3 tane öreceğim. 3 tane ters olarak ördüm krem rengimle. Dördüncüyü örmeden aldım. Bakın bu şekilde olacak. 3 tanesini örelim. Dördüncüyü örmeden alarak sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın başta ve sonda 4'er ilmek krem renkli. Aralarda hep 3'er ilmek ördük. Şimdi yine ilk ilmeği örmeden alalım. Krem renkli ilmeklerimizi krem rengimizle örelim. Ters olarak örüyorum. İpi arkaya geçirdim. Örmeden aldığımı yine örmeden bu şişime geçirdim. İpimi tekrar öne dolaştırdım. Örgünün ön yüzünde bu şekilde yapacağız. 3 ilmeğimizi örelim. Örmeden aldığım ilmeğe geldim. Onu yine örmeden alacağım. İpimi arkaya attım.
ilmeği buraya, bu şişime geçirdim. İlmeği tekrar ön tarafa geçirdim ipimi ve 3 tane ilmeğimi örüyorum. Örgünün ön yüzünde ipimizi mavi renkli ilmeğimizin arkasından dolaştırıyoruz. Tekrar bakın, mavi renkli ilmeğime geldim. İpimi arkaya aldım. Örmeden aldığımı örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. Tekrar 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde ilerleyelim. Evet, örgünün ön yüzünü bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde mavi rengimi alacağım. Mavi rengimle örmeye başlayacağım. İlk ilmeğimi renk geçişlerinde örüyorum. Örgünün arka yüzündeyim. İkinci ilmeğimi de ördüm. Bakın, üçüncü ilmeği örmeden bu şişime geçirdim. 2 krem, 1 mavi öreceğim. Bir bu kremi öreceğim. Mavi ilmeğin her iki tarafındaki ilmekleri öreceğim şimdi. Bakın, bir tane örmeden aldım. Şimdi 1, 2, 3 tane ilmeğimi ördüm. Bakın, 3 tane ilmeği ördüm. Bunu örmeden alıyorum. Mavi ilmeğim ve yanındaki kremleri örüyorum. Ördüm. Mavi ilmeğimi ördüm. Krem renkli ilmeğimi ördüm. Bunu örmeden alıyorum. Örmeden aldığım ilmek bakın şu 3 tane krem renkli ilmeğin ortasındaki ilmeği. Şu ilmeği örmeden alıyoruz bu sıramızda da. Şimdi 1, 2, 3 taneyi ördüm. Bunu örmeden bu şişime geçirdim. 1, 2, 3 tane ilmeği ördüm. Bunu örmeden bu şişime geçiriyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirelim. En son 2 ilmeğimizi mavi rengimizle ördük. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyoruz. Bakın bu şekilde. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Krem renkli ilmeğimi örmeden alacağım. İpimi arkaya geçirdim. Örgünün ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. İlmeğimi örmeden aldım. İpi ön tarafa geçirdim. Şimdi 1, 2, 3 tane mavi renkli ilmeğimi ördüm. Krem renkli ilmeğimi örmeden almıştım. İpimi arkaya geçirdim. İlmeği bu şişime aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. Ve 3 tane ilmeğimi örüyorum. Örgünün ön yüzünde de bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Örgünün ön yüzünü tamamladık. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Ve krem rengimi alıyorum. İlk ilmeğimi ördüm. İkinciyi ördüm. Üçüncüyü ördüm. Ve dördüncüyü ördüm. İlk yaptığım şekilde bakın 4 taneyi ördüm. 5.'yi örmeden aldım. Sonrasında 1, 2, 3. 3 tane krem rengimle ördüm. 4.'yü örmeden aldım. 1, 2, 3 tane ördüm. 4.'yü örmeden aldım. 3 tane ördüm. Ters olarak örüyorum bu arada. 4.'yü örmeden aldım. Sırayı böyle tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın 4 tane ilmeğim bu şişimde. Maviyi ipimi arkaya geçirdim. Örmeden aldım. İpimi öne geçirdim. 3 tane krem renkli ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya geçirdim. Örmeden aldığımı örmeden aldım. İpimi ön tarafa geçirdim. Sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Evet, şimdi modelli kısmı tamamladık. Örgünün arka yüzüne geçtik. Krem rengimizi burada keselim. Artık krem rengimizde işimiz bitti. Mavi rengimizle devam edeceğiz. İplerimizi şöyle birbirlerine düğümleyelim. İlk model anlatımı biraz uzun sürdü ama kusura bakmayın. Eğer bu şekilde modelli yapmak istemezseniz 3-4 sıra haroşa sırası ördükten sonra direkt modele başlayabilirsiniz. Şimdi ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün arka yüzündeyiz ve mavi rengimize devam ediyoruz artık. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün arka yüzünde de yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve bir diş haroşa sırası oluşturalım.
Ben haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. İlmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örerek. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bir diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz artık. Toplam 28 tane ilmeğimi bu şişime alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Böyle 28 tane ilmeği alalım. 28 tane ilmeğimi bu şişime aldım. Sonrasında şişime bir doladım. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 tane ilmeği ters ördüm. Şişime bir doladım. Bakın delikli artma yapıyorum. Bir doluyorum. Bir tane ters ördüm. Sonrasında yine şişime bir doladım. 1 2 ilmeği ters ördüm. Bir doladım. Geriye 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 tane ilmeğim kalıyor. Ve 28 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar tüm ilmekleri örelim. Evet, örgünün ön yüzündeydik. Ne yaptık? 28 tane ilmeğimizi buraya şişimize örerek aldık. Sonrasında şişime bir doladım. 2 ters ördüm. Bir doladım. Bir tane ters ördüm. Bir doladım. 2 tane ters ördüm. Bir doladım ipimi şişime. Sonra 28 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Örgünün arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Hiç artma, eksiltme yapmadan doladığımız ilmeklerde dahil hepsini böyle ters olarak örelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Yine ilmekleri ters olarak örelim. İp attığımız yere kadar, bakın şuraya kadar örelim, şu delikli kısma kadar. Evet, 28 tane ilmeğimi yine ördüm. Burada artma yaptığım ilmeğim var, bakın. Ortada 2 tane tersim var. Artma yaptığım ilmeği de ters olarak ördüm. Sonrasında yine şişime bir doladım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 tane ters ilmeği ördükten hemen sonra bir kez daha şişime ipimi dolayarak ortadaki 1 2 3 tane ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğime gelince şişime bir doladım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Sonra şişime bir doladım ve geriye 29 tane ilmek kalıyor. Onları ters olarak örelim, sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamlamış oldum. İlerledikçe bu delikli kısımlar daha çok ortaya çıkmaya başlayacak. Örgünün arka yüzünde ilmekleri hep tamamını ters olarak öreceğiz. Örgünün ön yüzüne geldiğimizde bakın burada manken ayağımızda daha ayrıntılı. Burada ortada giden 2 tane ters ilmeğimizin bir başında bir sonunda şişimize ipimizi dolayacağız. Bunu örgünün her ön yüzünde yapacağız. Ortadaki ilmekleri öreceğiz. 2 tane ters ilmeğe geldiğimizde onları örmeden yine ipimizi şişimize bir dolayacağız. 2 ters öreceğiz. İpimizi şişimize bir dolayacağız. Geriye kalan ilmeklerimizi öreceğiz. Her ön sırada buradaki ilmeklerimiz bir artacak. Buradaki ilmek her sırada buradan, her ön sırada buradan bir ilmek, ortada 2 ilmek, burada bir ilmek artacak. Toplamda her ön sırada 4 tane ilmek arttırmış olacağız. Örgünün arka yüzünde hiç artma eksiltme yok. Bu şekilde toplamda bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane böyle delikler olana kadar aşağıya doğru örmeye ve arttırmaya devam ederek bu şekilde ilerleyelim. Evet, artmalarımı tamamladım. Delikli kısımları 12'ye tamamladım. Bakın şuradaki deliklileri saydığımızda aşağıya doğru böyle 12'şer tane delik oluşturmuş olduk. Ve ilmek sayısını toplamda 109'a çıkardık. Şu an elimde 109 tane ilmeğim var. Şimdi buradan sonra artık topuk kısmını yapacağız. Ondan önce kalan ilmeklerimle bakın şöyle 2
diş haroşa sırası örmüşüm. Hiç artma eksiltme yapmadan 2 diş haroşa sırası örelim. 109 tane ilmeğimizle haroşa sıralarını örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum ben. 109 tane ilmeğimle 2 diş haroşa sırası örelim. Evet, 2 diş haroşa sırasında bakın bu şekilde örmüş oldum. Şimdi artık taban yapımına geçeceğiz. Burada daha büyük ayak numaraları ya da küçük ayak numaraları için yapmak isterseniz burada 12 tane delikli kısım değil de küçük ayaklar için 11-19 tane bırakabilirsiniz. Büyük ayaklar için ise 13, 14, 15 tane daha böyle delikli diş kısımlarını yapabilirsiniz. Ayak numaranıza göre değişecektir. Şimdi burada ben 2 diş haroşa sırası ördüm. Burada büyük ayak numaraları için yaparsanız eğer 3-4 diş haroşa sırası da örebilirsiniz. Örerken bakın elinizin ayarına göre ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi buradan sonra artık topuk kısmına yapacağız. Topuk kısmı için bakın şu kısmına ben 9 ilmek ayırdım. Elimde 109 tane ilmeğim var. 50 ilmek bu tarafta, 9 ilmek tabanda, ortada, 50 tane ilmeğimiz de bu tarafta olacak. Şimdi 50 tane ilmeği örerek bu şişimizi alalım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. 50 tane ilmeğimi buraya ördüm. Şimdi ortadaki 9 tane ilmeğimi öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 taneyi ördüm. 9'la yanındakini birlikte örüyorum. Ters olarak örüyorum ve örgümü arka yüze çeviriyorum. Tekrardan ilk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 taneyi ördüm. 9'la yanındakini birlikte ters olarak ördüm ve örgünün ön yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 taneyi ördüm. Bakın 9. zaten ayrı görünüyor diğerlerinden. 9'la 10'uncuyu ikisini birlikte ters olarak ördüm ve örgümü arka yüzüne geçtim. Zaten her defasında saymamıza gerek yok. Ayrım yerleri belli oldu. Bu şekilde bu tarafta 9'uncuyu örerken 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu tarafa geldiğimizde yine 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimiz azalana kadar devam edelim. Git gel yaparak bu şekilde örmeye devam edelim. İlmeklerin sonuna kadar örmeyeceğiz patiğimizin. 9. ile 10'uncuyu örüp geri döneceğiz. Hep bu şekilde ilerleyelim. Evet, bakın bu şekilde şu taban kısmımızı yaparak geldik. Bu şekilde en son ortada 9, kenarda 6, bu kenarda da yine bakın 2 4 6 tane ilmeğim kaldı. Burada şu ortadaki ilmekleri azaltmak amacıyla bir işlem uygulayacağız. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar geldim bakın. 1 ilmek kala bunu yapıyordum. Şimdi 2 ilmek kala yapacağım. 2 ilmeğin ikisini birlikte alacağım. 8 ve 9. ilmeğim. Yanındakini birlikte alacağım. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. Şimdi geriye döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6. Bakın 2 4 6 tane bu ilmeğim buraya şişimi aldım örerek. Son 2 ilmeğim kaldı. Onların ikisini birlikte alıyorum. Bir de bu taraftan bir ilmek alıyorum. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. Şimdi bu tarafa geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3
4, 5 tane. 5 taneyi bu şişime aldım buraya. Ortadaki 9 tane ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. Artık azalarak örüyoruz. Bakın 2 ilmeğin ikisini birlikte aldım. Bir tane de yandan aldım. 3 ilmeğin üçünü birlikte ters ördüm. Ortadaki ilmeklerin bakın 2, 4, 6'ya düşmüş oldu. Yine son 2 ilmeğe kadar örelim. Bakın son 2 ilmeğe geldim. İkisini birlikte, bir tane de yandan alıyorum. 3 ilmeğin üçünü birlikte ters ördüm. Tekrar örgünün ön yüzüne geçtim. 3 taneyi bu şişime aldım. 4 ve 5.'yi ve yandan bir tane daha alıyorum. Üçünü birlikte ters ördüm. Ortadaki 9 ilmeği 4'e düşürmüş olduk bu şekilde. Şimdi artık 4 tane ilmekle devam edeceğiz. Bir yandan aldım. Daha fazla azaltmıyoruz. 4 ilmekle devam edeceğiz. Yandaki ilmeklerimiz bitene kadar böyle döne döne örelim. Sonuncu dördüncü ile yanındakini birlikte aldım. Bakın 2 ilmek bu tarafta, 2 ilmek bu tarafta, 4 tane de ortada kaldı. Böyle bir yandan aldım. 9 ilmekle yaptığımızı şimdi 4 ilmekle yapıyoruz. Kenarlarda en son birer ilmeğimiz kaldı. Buradaki son ilmeğimi de ördüm. Örgümü çevirdim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Onu da şimdi öreceğim ve ortada 4 tane ilmeğim kalmış olacak. Ortadaki 9 ilmeği 4'e düşürmüş olduk. Şu kısımlarda 3 3 ters örerek hem de topuğu oluşturmuş olduk. Bakın buraya biraz böyle bir eğim vermiş olduk. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıya doğru 4 tane ilmeğimizle çıkacağız. İlk ilmeği örmeden alalım. 2 tanesini ters ördüm. Bakın 3 tanesi şişimde. Bunu örmeden aldım. Şimdi şu kenarlarda ilmeklerimiz var. Bakın şöyle. Örgünün ön tarafına bakan ilmekleri alıyorum. Bakın sırasıyla bunu aldım kenardan. Son 4. ilmeğimle ikisini birlikte ters ördüm. Ve döndüm. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer 2 ilmeği ters ördüm. 3 ilmeğim şişimde. 4.'yü örmeden aldım. Yine bakın örgünün ön yüzüne bakan kısmından böyle sırasıyla şuralardaki ilmekleri alacağız. Bu ilmeği aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Bir kez daha göstereyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkisini ters. 4.'yü örmeden bu şişime geçirdim. Buradan kenardaki ilmeğimi aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Böyle yukarıya doğru çıkalım. Evet, şimdi son sıraya kadar geldim ben. Bakın patiğimizin görüntüsü bu şekilde. Hiç dikiş kullanmadan başlayıp bitiriyoruz. Bakın patiğimiz bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi tam son aşamadayız artık. Son sıramızdaki ilmeklerimizi alacağız. Ve bu 4 tane ilmeği kapatacağız. Şimdi bu ilmeği şişime aldım. Bakın bir buradan tepeden, bir de buradan alıyorum. Çünkü delikli bir kısım oluşuyor en sonuncu ilmeği aldıktan sonra. O yüzden tepeden de aldım. Üçünü birlikte ters olarak ördüm. Ve sonrasında ilmeklerimi böyle ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örüp tek ilmeğe düştüm. Buradan da şöyle bir buradan tepeden, bakın bir bunu alacağız. Bir bu ilmeği alalım. Bir de buradan tepeden bir ilmek alalım. Üçünü birlikte böyle ters olarak örelim. Bir defa da bu ilmeği ters olarak örelim. Sıkı bir düğüm yapmış olacağız. İlmeğimizi kısa kesebiliriz.
bu ipimizi tığ ile patiğimizin iç kısmına çekeceğiz. Bakın bu şekilde burayı tamamlamış olduk. Şöyle taban kısmını da göstereyim. Patiğimizi böylece bitirmiş olduk. Bu iplerimizi çekelim şimdi. Evet, patiğimizin buradaki iplerini de içine çektik patiğimizin. Gerçekten çok güzel, çok kibar ve de çok kullanışlı bir model oldu. Görüntüsü bakın bu şekilde. Şimdi manken ayağımıza da giydirelim. Diğer patiğimize bakarken sizler. Gerçekten ayakta duruşu da çok kibar, çok güzel ve bir o kadar da kolay bir patik modeli oldu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.